Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle, bugün yine Alize Angora Gold simli ile karşınızdayım. Krem rengi bir ipim var hanımlar. 4 numara tığ kullanıyorum. 1,60 milim. Şahane bir model. Daha önce anlattım. Şimdi bu modelimizin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Siz değerli takipçilerim çok istediniz. Gerçekten bütün sosyal medya hesaplarımda yazdınız, istediniz. Kol ve yaka kesimini istediniz. Sizin için şöyle pratik bir şekilde nasıl kol ve yaka kesimi yapacağız onu anlatacağım. Eğer kanalıma ilk kez geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan da anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Şöyle bu muhteşem modelimizin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Pratik bir şekilde nasıl yapabiliriz hanımlar. Şöyle hanımlar, ben şu kenarları zincir ördüm. Siz isterseniz onu şöyle trabzan örebilirsiniz. Yine kesim mantığımız aynı olacak. Sadece benim zincir olduğu için şöyle şimdi bunun üzerinde anlatacağım. Dediğim gibi bu yelek olmayacak hanımlar. Sadece model anlattığım parçanın üzerine size kol ve yaka kesimini pratik bir şekilde nasıl yapabilirsiniz onu anlatacağım. Şöyle bir zincir çekip dönüyorum. Bir zincirle dönüyorum. Bakın ilk sık iğnemin içine batıp şöyle bir sık iğne. Ben bu sefer şöyle bu şekilde sık iğne olarak kol altını, şimdi kol altı kesimini anlatıyorum hanımlar. Zincirin içine giriyorum şöyle sık iğne ile 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne zincirimizin içine, trabzanımızın tepesine batıyoruz şöyle tek tek modelimizin trabzanlarını şöyle tek tek sık iğne örüyorum. Şöyle yeleğimizi bitirdiğimiz zaman hanımlar şöyle bunu da daha sonra anlatırsam daha iyi olur. Kafanız karışmamış olacaktır. Şöyle trabzanlarımın tepesine tek tek sık iğne. Burası kol altı kesimi olacak hanımlar. Bu şekilde kol altı kesimimizi yapmış olduk. Şöyle göstereyim. Bir modeli parçam küçük olduğu için şöyle bir model kol altı yapıyorum hanımlar. Diğer tarafı da yaptığınız zaman aynı şekilde, arka yaptığınız zaman zaten burada bir model yaptıysanız burada da yine bir model kesimi yapacağınız için aynı şekilde, bazen arkayı da niye göstermediniz kol altı kesimlerini, aynı şekilde birini nasıl kesiyorsak karşılıklı aynı şekilde aynı hizada aynı sayıda kesim yapacağız arka için. Zaten önler, yeleğimizin önleri içinde aynı şekilde burada, şimdi burada kol altı kesimi yaptık. Burada yaka kesimi yapacağız. Diğer tarafımızda bu bizim, şöyle göstereyim, sağ tarafımız oluyor. Sol olduğu zaman kol altı burada kesiyoruz. Yakayı burada kesiyoruz. Karşılıklı şöyle karşı karşıya gelecek şekilde, yan yana geleceğim yapacağımız şekil zaman yan yana gelecek şekilde şu şekil olması gerek. Onu da karıştırmadan yaparsınız artık hanımlar. Şöyle şu sık iğneme de batıp zincirimi 1 2 3 4 5 zincir ve zincirimin içine battım. 1 2 3 4 5 zincir, 1 2 3. trabzanıma batıp sık iğne, 1 2 3 4 5 zincir, 1 2 3. trabzanımın tepesine batıyorum, sık iğne, 1 2 3 4 5 zincir, sık iğne. Şimdi modelimizi normal bir şekilde uyguluyoruz hanımlar. Sadece şurası bizim kol altı kesimimiz, sık iğne ördüğümüz yer. Şimdi yakaya kadar örmeye devam ediyorum. 3 4 5. Model anlatımı detaylı bir şekilde kanalımda mevcut hanımlar. Orada
videomu izleyebilirsiniz. Linkini unutmazsam açıklama kısmına bırakırım. Unutursam zaten ekranda modelimizin resmi var. Oradan izleyebilirsiniz hanımlar. Modeli izlememiş olan arkadaşlarımız için. 1, 2, 3, 4, 5. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Buradaki zincire şöyle batıyoruz. Kenar trabzanlarımızı uyguluyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimiz var ve dönüyorum. Dönüyorum, buradaki zincirin içine şöyle sık iğne ile sabitliyorum. İpimi doluyorum. Şöyle şimdi modelimizi uygulayacağız. Modelimizi uygularken hanımlar şöyle ipimi doluyorum. Bakın buradaki şuna değil. Bakın önce şu trabzanlarımızı örecektik ya, örmeyeceğim. Şimdi sadece bir kenarı, şu kadarını öreceğim. Şu kadarını, bunu bu tarafı öreceğim, bu tarafı örmeyeceğim. Onun için 2 kere doluyorum. Buradaki, bakın buradaki sık iğne değil. Buradaki sık iğnenin beline giriyorum. Şöyle. Şimdi kesime başladığım için yarım model. İpimi doluyorum. Zincirimin içine giriyorum. Buraya yine 4 tane trabzan öreceğim. Ama yarım model olmuş olacak. 1, 2, 3, 4. Bakın modelimizin yarısını ördük. Zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer zincirin altına girdim. Sık iğne. Şimdi bunu örünce anlarsınız hanımlar ne yaptığımı. İpimi doluyorum. Zincirimin içine giriyorum. Bakın burada tam model. 1, 2, 3, 4. 1, 2 kere doluyorum. Buradaki sık iğnenin şöyle altından giriyorum. 2, 2, 2 kapattım. 1, 2 kere doladım. Bakın diğer zincirin sık iğnesine şöyle aynı zincirin diğer sık iğnesine batıyorum. Altından giriyorum. 2, 2, 2 kapattım. İpimi doluyorum. Şöyle zincirimin içine batıp tekrar 4 tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde sıramı tamamlayıp şuraya kadar örmeye devam edeyim. Oraya gelince beraber yine dönüşümüzü sağlayacağız ve yaka kesimine başladık hanımlar. Evet hanımlar, modelimi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradan şöyle sayıyorum. 1, 2, 3. zincirimize şöyle batıyoruz. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 zincir örüyorum ve dönüyorum. Burada dönüyoruz. Burası bizim kol altı kesimimiz oluyor. Burada artık herhangi bir işlemimiz yok hanımlar. Kol altımızı kesmiş olduk. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3. trabzana sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3. trabzana sık iğne. Bu şekilde yine yakaya kadar örmeye devam edeyim. Örmeye devam ediyoruz bu şekilde. Evet hanımlar, şöyle yakaya geldim. Bakın zincirimi attım, çektim, buraya zincirin içine attım. Burada zincir çekmeden bakın şöyle şuradaki trabzanın tepesine şöyle sık iğne ile birleştiriyorum. Yaka kesimi yapıyorum hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincirimizin içine şöyle batıp örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir ve dönüyorum. Zincirin içine sık iğne. Burada yine şöyle kesim yapıyoruz ya hanımlar. Bu zincirimizin içine hiç zincir çekmeden şöyle batıyorum. Bakın bu şekilde.
Burada zincir çekmiyorum. Sık iğne ile zincirimin içine tekrar şöyle göstereyim. Sık iğne ile sabitledim. İpimi doluyorum. Burada modelimi örmeye devam ediyorum. Burada zaten zincir örmeden kesim yaptık. 2 3 4 1 2 kere doluyorum. Sık iğnemin beline doluyorum. Şöyle 2 2 kapattım. Tekrar 2 kere doluyorum. Diğer sık iğnenin şöyle beline giriyorum. 2 2 2 kapattım. İpimi doladım. Arkadaki zincirin içine giriyorum ve modelimi uyguluyorum. 1 2 3 4 zincirimin içine giriyorum, sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi tekrar başa geleceğiz hanımlar. Tekrar burada dönüşümüzü aynı şekilde 6 zincir çekip geri döneceğim. Yaka kesimine gelince beraber yaka kesimimizi beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, şöyle geldim modelimizin tepesindeki zincire. Şimdi yaka kesimine geldik. Yaka bölümündeyiz. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum hanımlar. Yine aynı yere 3. trabzanın tepesine şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Buradaki zincire şöyle kenar zincirimize batıyoruz sık iğne ile. Bakın yaka kesimimize devam ediyoruz. Bakın şöyle oval bir şekilde yakamız geliyor. 1 2 3 4 5 6 zincir ve dönüyorum. Buradaki zincirin içine giriyorum. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Burası bizim kenarımız. İpimi doluyorum. Buradaki yuvanın içine giriyorum. Şöyle yuvaya girmeden önce 2 kere doluyorum. Şu önümdeki sık iğneye değil, karşıdaki sık iğnenin beline giriyorum. Şöyle trabzanımı yaptım. İpimi doladım. Zincirimin içine giriyorum. Yine yarım model yapıyorum. 1 2 3 4 buradaki zincire sık iğne ile sabitliyorum. Burada yaptığımız gibi burada da yine yarım model. Şu modelimizi yapmadık. Aynı şekilde sıramı tamamlayıp dönüyorum. Gördüğünüz gibi kol altında herhangi bir uygulamamız yok. Burada yaptığımız işlemin aynısını burada devam ediyoruz. Kol altı kesimimizi bitirdik. Yakaya devam ediyoruz. Dönüp yaka kesimine gelince beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, yine geldik. Şöyle yaka kesimine. Burada yine zincirimi çektim. 5 tane şu ara zincire sabitledim. Buraya zincir atmıyorum. Bakın şöyle sık iğne ile trabzanlarım zincirimi şu şekilde şöyle yapıp modelimi bitirmiş oluyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Buradaki zincire batıp şöyle kenar zincirimizi örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir ve dönüyorum. Hanımlar, burada bir modelimiz kalmış oluyor. Artık ben kesim yapmayacağım. Tekniği bu şekil. Onu anladınız. Şöyle burada da aynı şekilde şunu kestikten sonra bakın, hiç zincir çekmeden şu zincirimi atıp şöyle devam ediyorum. İpimi doladım ve trabzanlarımı örüyorum. Bu şekilde devam edeceğim artık. Dediğim gibi artık modelimiz bir tane kaldı. Küçük bir parça olduğu için benimki bu kadar. Siz tabii ki büyük parça olacağı için, daha çok modeliniz olacağı için omuz hizasına gelene kadar kesime devam edeceksiniz siz. Yani tekniğimiz bu. Şöyle başa gelmek istiyorum. Beş zincir, kenar zincirimize batıp bu şekilde. Ben şöyle biraz daha örmek istiyorum hanımlar. Bakın burada bitti. Ben tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir ve dönüyorum. Zincirimin içine girip sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 3. trabzana sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4
5 zincir, 1 2 3 4 5 zincir. Buradaki zincire şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir ve devam ediyoruz. Modelimiz bu şekilde, örmeye devam edeceğiz artık. Dediğim gibi ben yaka kesimini bu şekilde bitirdim. Benim bir modelim kaldı hanımlar. 2 kere doluyorum. Sık iğnemin beline girip şöyle trabzan, üçlü bir trabzan. Aynı şekilde diğer tarafa zincirimin içine giriyorum. 1 2 3 4 sık iğne ile zincirime batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir, zincirime batıyorum. Şöyle kenar trabzan zincirimizi oluşturuyoruz. Şuradaki zincirlerimizi biraz daha uzun çekebiliriz hanımlar. 6 tane çektim, onu 7-8 tane şurada şu yakayı keserken yapabiliriz. O daha düzgün gelmesi için 1 2 3 4 5 6 zincir. Ben daha önce hiç denemeden direktmen sizinle yapıyorum hanımlar. Herhangi bir prova falan yapmıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. Bu şekilde şu kenarda dönüşlerde kesim yaptığımız zaman zincirimizi 8 tane çekersek, ben 6 tane çekiyordum. 8 tane çekerseniz daha rahat, şöyle daha düzgün durabilir. Bakın yaka kesimimiz yine düzgün ama biraz daha kasma oluyor. Zaten şöyleyse anlatayım size hanımlar. Yeleğinizi bitirdikten sonra şuradan başlayarak şöyle kenarını sık iğne olarak onu yapabilirsiniz. Oyasını ve istediğiniz bir oyayı da yapabilirsiniz. Sık iğne de yapmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz şekilde de bir oya yapabilirsiniz. Sık iğne yaparsanız daha böyle zarif durur. Onu da söylemek istiyorum. Şu zincirlerin içini sık iğne ile doldurarak etrafını ve şurayı da aynı şekilde bitirebilirsiniz. Evet hanımlar, şöyle kol ve yaka kesimimiz de bu modelinde bu şekil. Umarım size faydalı olmuştur, anlatabilmişimdir. İlginize teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.